Merhaba sevgili Shift.net izleyicileri. Şu anda Tolga ile beraber Samsung Galaxy S7'nin tanıtıldığı lansmandayız. Az önce testlerimizi yaptık. Şu anda en yüksek puan alan cihaz elimizdeki telefon. Yani Samsung Galaxy S7 çıktı ama Tolga ise bazı bilgiler verecek. Sonra da bu testlere geçeceğiz. Söz sende Tolga. Şimdi 131.000 çok ciddi bir skor. Çünkü sen de test ettin LG G5'i. LG G5'te 100.000 civarında bir puan alıyor. Bu cihazda Snapdragon 820 değil de Exynos işlemci kullanılmış. Hemen CPU-Z'yi yüklemiştik. Oradan da gösterelim. Evet, burada gerçekten en önemli soru buydu sevgili izleyiciler. Galaxy S7'de hangi işlemci kullanacak? Aslında görsellerin tamamı sızmıştı. Şimdi şöyle yaklaştırıyorum. 4 çekirdeği 2.6 GHz'ında çalışıyor. Diğer 4 çekirdeği de 1.6 GHz'ında çalışıyor. Çok ciddi bir hızda artış var. Grafik birimi çok ciddi bir derecede başarılı. Mali T880 12 çekirdekli bir grafik işlemci var. Ve Vulkan birimiyle beraber çok ciddi bir oyun performansı bizlere sunacak. Snapdragon 827 iyi bir fark atacağını düşünüyorum açıkçası. Bu arada bazı değişiklikler var. Kasaya biraz bakalım istersen. Aynen. Kasada çok ciddi bir değişiklik yok. Aslında çok ufak tefek değişiklikler var. Mesela işte kameranın yüksekliği biraz azaltıldı, daha sıkı korunuyor. Evet. Onun dışında kamera inanılmaz iyileştirildi. Çünkü F1.7'den bahsediyoruz artık, değil mi? Şimdi evet F1.7 var. LG ile bir yarışmaya girdiler. Geçtiğimiz sene S6 F1.9'du. Sonra LG G4 çıktı F1.8. Şimdi F1.7'ye indirdiler. Hem ön hem de arka kamera F1.7. Önde 5 megapiksel, arkada 12 megapiksel kamera var. Ama bu 12 megapikselin sensörü çok ciddi anlamda büyütülmüş. Hemen hızlı bir şekilde otofokus yapabiliyor. Bu çok ciddi bir avantaj. Mesela şimdi ben normalde dışarıda bir yerdeyim. Telefonun kamerasını kullanacağım. Hemen iki tuşa bastım ve netliyor. Anında netliyor. Şimdi mesela şuradaki dayıya gidiyorum, hemen netliyor. Ya da hemen kol saatimi aldım, netledi. Hemen netleyebiliyor. Böyle bir özelliği var. Bu da oldukça iyi bir özellik olarak dikkat çekiyor. Ön kameraya da bakalım mı? Aynen, bakalım. Hem bizim şu anki durumumuzda şu anda videoyu iPhone'la çekiyoruz sevgili izleyiciler. Bir kere inanılmaz bir geniş açısı var. Evet. Yani doğruya doğru. Ama yine kenarlarda çekiştirme olmuş. Mesela benim kafam bir Alien'a sarıyor şöyle kenarlara doğru gittiğimde. Ama o şeyde de var. Yani az önce de seninle konuştuk. Yani bir GoPro da alsan kenarlar biraz Evet, tuhaf geniş çıkıyor. açı. Ama hani bu kalabalık ortamda, ışıklı ortamda güzel netliyor. Ön kamera da anında netleyebiliyor. Peki pil performansına gelelim istersen. Ne durumda pil performansı? 3000 miliamperlik batarya var. Çok hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. Telefonun yarısından yani 38 dakikada %90 şarj edilebiliyor. Bu da yurt dışındaki verilere göre, denemedik tabii ki, detaylı incelemeleri yapacağız. Biraz kasa yapısından bahsedelim. Ondan bahsetmedik. Gorilla Glass 5 hem ön hem arka cam. IP68 ile beraber suya ve toza karşı dayanıklı. Esasında Galaxy S6 ile benzer bir telefon. Sadece ön ve arka cam Gorilla Glass 4 yerine 5 olmuş ve suya karşı dayanıklılık özelliği geliyor. Bu arada ben mesela ilk ekranı açtığımda, mesela ana ekranı aç istersen, muhteşem canlı renkleri gördüm. Evet, yani orada da iyileştirme var. Ekran yapısı ciddi anlamda geliştirilmiş. Yani niye böyle olduğunu bilmiyorum ama teknik veriler benzer ama ekrandan aldığın görüntü çok daha farklı, daha kaliteli. Bu arada özlemişiz ya. Daha doğrusu bekledik ya abi. Halen Galaxy S6'ya bir Android Marshmallow gelmedi. Burada nasıl bir şey olacağını, en azından Galaxy S6 kullanıcılarının da neyle karşılaşacağını görmüş oluyoruz. İstersen o test sonuçlarına tekrar dönelim. Bu arada RAM'de bir iyileştirme var mı? Onu sorayım sana. LPDDR4 formunda 4 GB RAM var. Yani Note 5'ten RAM olarak bir farkı yok. Büyük RAM farkını Note 6'da göreceğiz. Büyük ihtimal Galaxy 6 GB. S6 ile kıyaslasak daha iyi olur. Hani ona kıyasla. Tabii. S6'da 3'tü. Şimdi 4 oldu kapasitesi. Yine 32 ve 64 GB seçenekleri var. Micro SD kart desteği geldi. Tek slottan micro SD kartla beraber SIM kartı da takabiliyorsunuz. Bu da önemli değişiklikler. Bu arada batarya yine çıkmıyor anladığım kadarıyla, Evet, değil mi? batarya çıkmıyor. Özellikle LG'nin modüler yapısı bu noktada iddialı. Ama
3000 miliamper bu telefona yeterli gelecek gibime geliyor. Şimdi mesela LG'nin hemen alt tarafa biraz bakalım istersen. USB Type-C girişi var mı yok mu? Onu merak ediyoruz. Buradaki derinliğe bakacak olursak micro USB devam ediyor. USB Type-C konmamış. Şimdi ben bunu çıkarırsam burada alarm ötecek ama USB Type-C biraz daha büyük. Burada micro USB kullanılmış. Burada da bir farklılık olmamış. Yani genel olarak standart USB Type-C'ye dönüyor ama kullanmamış Samsung. Bu arada bir başka soruda acaba hızlı şarj olacak mı? Çünkü LG G5 konusunda oldukça Qualcomm'un ciddi açıklamaları vardı. Hızlı şarj var. Zaten telefonu 38 dakikada neredeyse tamamına yakını şarj oluyor. Yani bir saatten kısa sürede telefonun büyük bir çoğunluğunu şarj edebiliyorsunuz. Benim kullanırken dikkatimi şunlar çekti. Çok hızlı çalışıyor. Yani her şeyi çok hızlı açıyor. Ekran şeyi çok iyi uygulama işlerinde. Bir de etkinlikte bahsedilen Game Launcher da var. Artık buradan oyunları açabiliyorsunuz. Oyunlarla ilgili daha iyi bir optimizasyon yapılmış. Bu arada oyunlar konusunda Vulkan platformu hani OpenGL ile kıyaslandığında çok ciddi farklar var. O konuda da çok güzel oyun bekliyoruz ama artık top oyun geliştiricilerinde Tabii. değil mi? Yani sonuçta ne teknoloji yaparsan yap, bunu geliştiriciler desteklemediği sürece, oyun çıkmadığı sürece bir anlam ifade etmiyor. Ön siparişte sürpriz var, onu da söyleyelim. 11 Mart'ta ön sipariş var ve Gear VR hediye ediliyor ön sipariş verenlere. Bu da güzel bence. Evet, gayet güzel. Bu ilk karşılaşma anımızdı. Galaxy S6 ile de ilk karşılaştığımızda seninle çok heyecanlanmıştık. Evet. Ama daha sonra kullandıkça, uygulama yükledikçe, daha doğrusu update'ler geldikçe bazı şikayetlerimiz olmuştu. Ama Galaxy S7 gerçekten çok hızlı çalışan bir telefon Şimdi şu anda. son olarak senin en çok merak ettiğin şeyi açacağım. Parmak izi okuyucuyu. Bakalım yine bazırtmamız gerekiyor mu? Bence gerekmiyor çünkü home butonu değişmiş. Burada eski telefona bakarsak home butonunun Şöyle aslında o S6'da da düzeltildi. Hani parmağını sürerek değil de tıpkı hani iPhone'larda olduğu gibi. Şimdi belki daha da hızlanmıştır ama şimdi tanımlamak gerekecek ya, biraz zaman alacaktır. Aynen, bunu Hızlanacağını düşünüyorum yani. ben telefonun bir tek S6'ya göre kötü yanından bahsetmek istiyorum. Yani kötü değil de burada geliştirme değil de bir düşüş olmuş. Telefon normalde 6 mm seviyesinden 7 mm seviyesine çıkıyor. Biraz daha kalınlaşmış. Ayrıca 138 gram ağırlıktan da 150 gram seviyesinde ağırlığa çıkıyor. Yani biraz daha kalın ve biraz daha ağır bir telefon karşımızda ama ele tutuşu bence olumlu etkilemiş. O kadar ince telefona da gerek yok bence. Şarjı biraz daha gitsin yeterli. İstersen bir iki tane kare alalım, fotoğraf çekelim. O fotoğrafların detaylarına bakıp bu ön buluşmayı bitirelim. Tamam. Hemen o zaman hızlı çekeceğim. Bir tane bizden olsun. Şu adamı çekeceğim şimdi hızlıca. Çekemedim. Yandan elimi algıladı. Peki açalım, hani neler var bir bakalım. Hızlı çekmeme rağmen fena değil. Evet. Mesela selfie fotoğrafa biraz bakalım istersen. Burada Düşük ışıkta inanılmaz fotoğraf çektiğini söyledi yetkililer az önce. ve elimi sabit hiç tutmadım. Bence başarılı gibi yani. Tabii testte göreceğiz bunları. Yani fotoğraf çekme konusunda bayağı sıkıntılısın sen. Ona rağmen Evet. çok güzel sonuçlar çıktı. Peki o zaman Tolga, Galaxy S7 ile olan ilk buluşma anımızı burada noktalayalım. Son söylemek istediğin bir şey var mı? Güzel bir telefon olmuş. Tasarım olarak değişmedi diyenler için Samsung zaten tasarımı S5'ten S6'ya geçişte değiştirdi. Şimdi mevcut tasarımı daha iyi bir noktaya getirdi. Özellikle üst seviyede böyle bir malzeme kalitesiyle suya karşı dayanıklılık sunması bence bir başarıdır. Telefon genel anlamda hem güçlenmiş hem pil ömrünü arttırmış hem de suya karşı dayanıklılıkla geliyor. Ben Gorilla Glass 5'i merak ediyorum. Bakalım çizmeyi başaracak mıyız? Peki o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.